Selamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Tugay. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Bugün sizlere Final Fantasy 14 Mobile içerisinde bulunan Fate sistemden bahsetmeye çalışacağım. Fate sistemin açılımı nedir? Şimdi sevgili dostlar, Fate sistemin açılımı şöyledir. Bu harita burada kalsın. Full Time Active Event demektir. Özetle haritada gezinirken tamamen rastgele ve canlı olarak tetiklenen, bu şekilde haritanın üzerinde gözüküyor sevgili dostlar. Aynı zamanda o an bölgede bulunan tüm oyuncuların bir araya gelip katılabileceği açık dünya dinamik görevleridir. Peki Fate sistemi nasıl işler? Haritada burada önünüzde hemen belirir. Bunların yerleri değişebilir. Hiç belli olmaz. Bakın burada da açılacakmış 11 level. Levelleri farklı farklı. Sen görev yaparken ya da dünyayı keşfederken haritada ve mini haritada mor renkli bir simge ve etrafında mor bir daire belirir. O dairenin içerisine girdiğiniz an Fate görevine otomatik olarak katılmış olursunuz. Fakat sağ tarafta görmüş olduğunuz bir buton çıkar. Sarı bir buton. Level düşürme butonudur o da. Oraya gittiğiniz zaman sağ taraftaki level düşürme butonuna basmadan oradaki moblara vuramazsınız. Bununla da ilgili bilginiz olsun. Zamanı sınırlıdır. Genelde 15 dakikalık oluyor bunlar. O süre bitmeden görevi tamamlamanız gerekir. Madalya ve ödül sistemi de şöyle çalışıyor. Şimdi görev bittiğinde ne kadar çok yaratık kestiğinize veya ne kadar oradaki insanlara yardım ettiğinize göre oyun size altın, gümüş, bronz madalya verir. Aynı zamanda tecrübe puanı XP verir. Aynı zamanda da gemstone verir. Bunlardan da nasıl faydalanabilirsiniz? Neler alabilirsiniz? En son bahsedeceğim. Şimdi kaç farklı türde Fate görevleri vardır? Benim bildiğim genelde 4 farklı konsepte karşınıza çıkıyor sevgili dostlar. Bu haritada 2 tane görebiliyorum hemen baktığım zaman, bahsedeyim. Şimdi düşman dalgaları dediğimiz bir olay var. Slay. Genelde bu düşük leveller Slay oluyor. 5 leveller, 6 levelliler. Belirli bir bölgeye istila eden mobları, yaratıkları tek tek temizlersiniz. Bunu tek başınıza da rahatça yapabilirsiniz ama isteyen herkes oraya gelip katılıp sizinle birlikte bunu yapabilir. Bir de büyük boss savaşları, monster dediğimiz bir olay vardır. Tek başınıza kesemeyeceğiniz devasa ve canı çok yüksek bir boss geliyor oraya. Genelde bu haritada gelmez ama diyelim ki geldi. Herkes abanıp onu indirmeye çalışır. Yani genelde 7 kişi, 8 kişi, 9-10 kişi onu kesmeye çalışırlar. Bir de eşya toplama, collect dediğimiz olay vardır. Etraftan düşen ya da yerde parlayan özel görev eşyalarını toplayıp oradaki bir NPC'ye teslim edersiniz. Şunun gibi beliriyor mesela. Şuraya gidiyorsunuz. Bu NPC'nin üzerinde mor bir ünlem işareti oluyor. Tıkladığınız zaman ya yaratıklardan o NPC'yi koruyabiliyorsunuz. Savunma defans dediğimiz olay, belirli bir mekanı ya da dost NPC'leri gelen düşman dalgalarına karşı korursunuz veya oradaki eşyaları toplayıp bu NPC'ye teslim edersiniz. 4 farklı ana temelde vardır. Hadi o zaman hiç uzatmadan gidelim. Bir tanesini yapalım sevgili dost. Buradaki hemen hemen bitmiş. Sanıyorum ki şuradaki bitmek üzere. Evet, 1 dakikası var süreli olduğu için. Şurası kaç açılmış? 7 level 15 dakika, bak yeni açılmış. Gidelim, buraları da hızlandırabilirim. O tarafa doğru gidelim. Sana level düşürme butonunu da göstereyim. Çünkü ben 17 level olduğum için sağ tarafa doğru bakarsam Bard Amplem 17 yazıyor. 7 levellik olduğu için de bu büyük bir ihtimalle levelimizi düşürecektir sevgili dost. Haberin olsun. Hadi oraya gidelim, başlayalım. Evet dost, bak geldik. Şu anda hemen Fate sistemi açıldı. Sağ tarafta level düşürme butonu geldi hemen. Buradaki Slay dediğimiz olay var. Mini'de bir tane bossları var küçük ama 7 level olduğu için tek başımıza yapabiliriz. Şimdi level düşürme butonuna bastınız, artık başladı. Buraya katılmış olduğunuz bu mobların hepsini artık vurabilirsiniz. Fate event'ınız başladı sevgili dostlar. Bundan sonra tek başınıza da yapabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken konu nedir burada? Eğer leveliniz çok yüksekse veya çok düşükse ona göre bir şey girmeniz. Zaten endgame'deyse eğer leveliniz hiç sıkıntısız hepsine girebilirsiniz. Ama çok düşükse, diyelim ki 5 levelsiniz, gidip 20 level olanla girerseniz tek başınıza ölme ihtimaliniz çok yüksek. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Buralarda biraz hızlandırabilirim. Yine bitince tekrar ödülleri alalım. Neler alabiliyorsunuz onlardan da sizlere bahsetmeye çalışayım. Hadi bakalım. Evet sevgili dostum, Fate Event'ımız bitti. Bakın madalyamızı aldık. XP aldık buradan. Aynı zamanda da Gemstone aldık. Burada da yaptığımız her şeyi görebiliyoruz. Şimdi çıktık Fate Event'tan. Gemstone'larla ne alabiliyorsunuz? Genelde bunlar zincirleme de oluyor. Mesela bu haritanın burasında insanlar toplanıyor, tamam mı? Şu an tabii çok kalabalık yok. Biz bunu oyunun ilk başında görüyorduk. Buradan gezmeye başlıyorlar. Buradan gidiyorlar buraya. Buradan gidiyorlar buraya. Buradan gidiyorlar buraya. Hepsini tek tek geziyorlar. Hem gemstone topluyorlar hem de exp kasıyorlar sevgili dostlar. Bu da hızlı exp kasmanın bir yoldur.
Fate treni denir buna da, haberiniz olsun. Şimdi menüye girdiniz. Menüye girdikten sonra bazar bölümüne tıkladınız. Bazar bölümünde Battle kısmına tıkladınız. Burada en solda en altta Gemstone vardır. Buraya girdiğiniz zaman bakın. Mesela örnek vereyim. Küpeleri alabilirsiniz. 5000 Gemstone'a bu küpeleri alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Aynı zamanda kostümler, petler ve binekler de alabiliyorsunuz. Şimdi bazıları bakın, parşömen var. Bu parşömeni nereden alabiliyorsunuz? Hemen alt ekranlardan alabiliyorsunuz. Ama mesela 9000 Gemstone'a bu peti alabilirsiniz. Onun dışında 9000'e buradan bu bineği alabilirsiniz. Veya pet de olabilir. Minyon galiba. Onun dışında sevgili dostlar buradan kristal taşları alabilirsiniz. Yine bunlar 60 level, bakın 60 level yazıyor. Fakat bir sonraki yamada alırsınız büyük bir ihtimalle. Şu anki endgame'in max leveli 50. Bu da demek oluyor ki level 60 yazdığına göre level cap'i yükselecek demek oluyor. Buradan anlayabiliyoruz bunu. Onun dışında buradan da 10.000'e oradaki parşömenlerden alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Buradaki her şeyi de hemen hemen bedava bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Final Fantasy 14 Mobile ufak tefek böyle öğretici içeriklerimize devam edecektir efendim. Tabi bildiklerimi sana öğretmeye çalışayım. Çok ileriki seviyede bilmediğim olaylar var. Craft sistemi hakkında çok bilmediğim olaylar var. Craft sistemine hiç bakmadım. Ama genelde craft sisteminden de öğretebileceğiniz bazı eşyalar oluyor. Bir sonraki Final Fantasy 14 Mobile içeriklerinde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.